Anneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk tantuni tarifi hazırladım. Gerçekten görüntüsüyle, yumuşacık lavaşıyla lezzetli mi lezzetli bu güzel tavuk tantuni tarifini merak ediyorsanız hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bu güzel lezzetin yapımına hemen başlayalım. Sıra geldi bu güzel lezzetin malzemelerini sizlerle paylaşmaya. Yaklaşık yarım kilo kadar tavuğun kalça kısmından görmüş olduğunuz gibi minik minik kuşbaşı doğranmış ete ihtiyacım olacak. En önemli kısmı bu. Mümkünse büyüklüğü şu şekilde olsun bizim için yeterli olacaktır bu güzel lezzet için. Tabii ki tantuni yapıyoruz. Tantuniyi tantuni yapan içine giren baharatlarıdır hiç şüphesiz. Gördüğünüz gibi hiç elimi korkak alıştırmadım. Oldukça bol koydum. Miktarlarını yaparken sizlerle paylaşacağım. Bolca köri, kekik, özellikle belirtmek istiyorum kajun baharatı muhteşem bir lezzet katacak. Biliyorsunuz mutfağımda çok tüketirim. Kırmızı toz biber olmazsa olmazımdır. Tuz ve karabiber ihtiyacım olan baharatlardan. Ama burada yine her zaman söylüyorum opsiyoneldir. Karabiber artı pul biber de tercih edebilirsiniz ama ben bugün kullanmayacağım. Ve tabii ki tantuni lavaşın arasında olacak biliyorsunuz. Lavaş için de güzelce şöyle bir malzeme hazırladım. Bol sumaklı kırmızı soğan ve maydanoz. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına hemen başlayalım. Ocağın altını açalım. Gördüğünüz gibi derin bir tava aldım. Şimdi benim özellikle belirttim sizlere, isterseniz göğüs etinden de yapabilirsiniz ama ben özellikle kalça kısmından tercih ettiğim için biraz da yağlı olacağı için çok fazla yağ koymayacağım ama dediğim gibi yine kontrollü bir şekilde ihtiyaç dahilinde koyacağım. Şimdi yarım kilo gördüğünüz gibi minik minik kuşbaşı doğranmış tavuk etlerimi bir güzel tavama atacağım. Gerçekten çok pratik bir tarif olacak. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Yani evde de tantuni yapılır mı demeyin. Gerçekten bu tarifi yaptıktan sonra emin olun dışarıdan alma gereği bile duymayacaksınız. Lavaşı evden, tantunisi bizden, yemesi de sizden olacak. Gerçekten çok güzel bir tarif olacak. Şimdi birazcık gördüğünüz gibi çelik bir tava kullandığım için tavuklar dibine yapışmasın diye tamamen göz kararı bir yağ bıraktım. Şimdi hiç ellemeyeceğim. Asla bir baharat, tuz dahi eklemeyeceğim. Tamamen tavuğun suyunu salmasını bekleyeceğim. Şimdi size şu durumu göstermek istiyorum. Bakın tavuk o kadar güzel suyunu saldı ki işte istediğim bu. Tamamen suyunu salacak, sonrasında ise çekecek. İşte o çekme işleminden sonra yağ ve baharat ilavesi yapılacak. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Asla tuz dahi dökmedim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir de karıştırayım iyice görün. Bakın her taraftan göstereyim. Bakın tavuk tamamen suyunu salıyor. Gördünüz mü? İşte iyice salacak. İstediğimiz şey bu. Aşama aşama gidiyoruz. Evde pratik tantuni nasıl yapılır? İşte bu şekilde yapılır. Önce tavuk suyunu salacak. Yine belirtiyorum. İsterseniz tavuğun göğüs eti kısmından da yapabilirsiniz. Ama ben özellikle kalça kısmından tercih ettim. Çünkü biliyorsunuz göğüs eti birazcık yavan olur, yağsız olduğu için. Ben bunu daha tercih ediyorum. Daha lezzetli geliyor ama yine tercih size kalmış. İyice suyunu çekecek, tekrar birlikte olacağız. Tavuk artık tamamen suyunu çekti. Bunu da nasıl anlayacağız? Şimdi şu şekilde göstereceğim. Bakın artık tavuklarımı çekemiyorum çünkü tamamen suyunu çekti. Tavuğun kendi yağı ve biliyorsunuz tavaya yapışmasın diye koymuş olduğum yağ artık şu an aktif hale geldi. Zaten bu cazur cuzur seslerinden anlayacaksınız. Şimdi artık buradaki işlem sırasıyla gidiyoruz. Önce suyunu saldı. Şimdi güzelce kavurma işlemi başlayacak. Bakın hala daha hiçbir baharat ilavesi yapmadım. O kadar güzel kızgın bir yağ ve kızgın tava. Şu an tavuklar için gerçekten olması gereken kıvam işte bu. Bakın artık güzelce tavanın dibine de yapışıyor. Onları da lütfen ara ara kazıyın. Özellikle çelik tavada yapmak istedim. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık tantuni yapacağız bugün. Bayılacaksınız. Evde yapılan her şey gayet güzel ve lezzetli oluyor. En azından içinize sinecek. Çünkü lavaşı da evden biliyorsunuz. Lavaş videomda sizden oldukça beğeni almıştım. Şimdi artık sırasıyla birazcık ben yağ ilavesi istiyorum. Ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağı da kullanabilirdim ama dediğim gibi göğüs eti kullanmadığım için zaten kalça kısmının yağ oranı oldukça yüksek tavukta. Birazcık ayçiçek yağı takviyesi benim için yeterli. Şimdi
Yavaş yavaş o güzel baharatlarla buluşma zamanı. Şöyle gördüğünüz gibi hiç biliyorsunuz tuz atmadım asla. Şöyle dolu dolu bir çay kaşığı tuzumu attım. Hemen şöyle bir karıştırayım. Tuz önemli çünkü biliyorsunuz. Ondan sonra da sırasıyla baharatlarımı bolca. Bakın özellikle şu tavamın dibini göstermek istiyorum. Evet, harika. Devam ediyoruz. Isı da oldukça güzel. Asla kısmadım. Köri zaten bunun olmazsa olmazıdır. Hiç elimi korkak alıştırmayacağım. Gördüğünüz gibi dolu dolu 2 yemek kaşığı attım. Kekiğimi yine aynı şekilde atıyorum. Kırmızı toz biberimi atıyorum. Gerek gördüğüm takdirde yine ilave edeceğim. Zaten fazla fazla koydum gördüğünüz gibi. Ve kajun baharatı gerçekten çok yakışacak. Hadi şimdi bu baharatları bir güzel tavuklarla kaynaştıralım. Gerçekten koku harika. Birazdan görüntü, lezzet ve sunum olarak da o kadar güzel bir lezzetle tanışacaksınız ki dediğim gibi artık dışarıdan almaya son. Canınızın istediği anda bu güzel tarifi açacaksınız. Şef Değil Annem kanalından hemen tantuninizi yapacaksınız ve afiyetle yiyeceksiniz. Şimdi ellemeyeceğim. Yaklaşık şöyle bir 3-4 dakikada iyice kızarması gerekiyor. Gerçi kavurma işlemine daha devam edeceğiz ama baharatlarla şöyle tavuk biraz kaynasın istiyorum. Bu arada baharatları ilave ettikten sonra şöyle 2-3 dakika döndürün. Arada bir bakın. Mesela ben baktım tuzu birazcık az geldi. Ben biraz daha mesela ilave edeceğim. En sona karabiberimi bıraktım. Özellikle de onu da belirtmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yarım çay kaşığı da pul biber, karabiber. Ben karabiber tercih ettim ama dediğim gibi siz acı seviyorsanız hem karabiber hem pul biberinizi de ilave edebilirsiniz. En son karabiber unutmayın. Ama onun dışındaki bütün baharatlarım gerçekten ağzımda hissettim ama sadece dediğim gibi tuzu. Şimdi ben yaklaşık bir 2-3 dakika daha bu şekilde kavurma işlemine devam edeceğim. Sonrasında güzel tantunimi sizler için öyle güzel bir sunumla hazırlayacağım ki birazdan karşınızdayım. Artık tavuk tantuninin en güzel kısmına geldik, sunum kısmına. Biliyorsunuz lavaş videom dediğim gibi sizlerden oldukça beğeni almıştı. Lavaşı şimdi yapmadım ama ben zaten evimde sürekli tükettiğim için her daim hazır bulunur. İşte o hazırlardan şimdi bir tane kullanacağım. Ama sizler de bizim gibi lavaş arasında güzel bu tantuni yemek istiyorsanız bu videoda mutlaka alta zaten linkini bırakıyorum. Oradan lavaş videomun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Şimdi biz evimizde her zaman nasıl tüketiyorsak biliyorsunuz o şekilde sizlere sunum yapıyorum. Bakın biz böyle bolca mayonezi şöyle lavaşımıza güzelce yediriyoruz. Bu tamamen size kalmış ama ben evimde bu şekilde yiyorum. Aynı şekilde de dediğim gibi ne bir eksik ne bir fazla sizlere aynı şekilde sunuyorum. Bolca mayonez. Gerçekten harika olacak. Şimdi o güzel tantuninin şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Dediğim gibi ben tamamen kalça kısmından tercih ettim. Daha yağlı ve daha lezzetli olduğuna inandığım için. Ama siz istiyorsanız göğüs etinden de yapabilirsiniz. Bol malzemeli. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi ben yayına başlamadan önce dediğim gibi hazırlamıştım. Kırmızı soğanı güzelce doğradım ve şu şekilde sumaklı hazırladım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakar mısınız şu güzelliği? Ve tabii ki olmazsa olmazımız güzelce de şöyle maydanozumuzu da ilave edelim. Hiç kapatmadan şu görüntüyle sizleri şöyle kısacık da olsa baş başa bırakmak istiyorum. Harika görünüyor. Şimdi güzelce lavaşımızı da bir sağdan şöyle bir soldan bir güzel kapatalım. Yine aynı şekilde şöyle güzelce yavaş yavaş acele etmeden sarıyorum. İşte olay budur. Muhteşem, muhteşem. Yapmanız gereken tek şey afiyetle yemek. Bugün sizlere gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle evde nasıl pratik bir şekilde tavuk tantuni hazırlanır bunu sizlere anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi yanında muhteşem turşu ile birlikte tüketebileceğiniz, isterseniz patates kızartması yapabilirsiniz, isterseniz bu şekilde lavaş arasında değil, pilav yanında da yiyebileceğiniz harika bir lezzet tavuk tantuni. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef Değil Anneyim.
Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.